Herkese merhabalar. Tek Patik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurhan. Bugün sizlerle birlikte bu tatlı minnoş şapkayı ya da diğer adıyla bereyi öreceğiz. Ben dikişsiz olarak ördüm bunu. Yuvarlak misinalı bere şapka şişiyle ördüm. İsterseniz benimle aynı şekilde örersiniz. İsterseniz de iki şişle örebilirsiniz. Şimdi normalde düz örgüde ya da farklı örgülerde böyle yuvarlak misinalı şişle ördüğümüzde dikişsiz olarak yeri belli olmuyor. Mesela burada gördüğünüz gibi lastik kısmında hiç belli değil. Düz örgüde ya da farklı örgülerde de belli olmuyor. Ama haroşada bir miktar belli oldu. O yüzden isterseniz böyle dikişsiz örün, isterseniz de iki şişle örebilirsiniz. Şöyle lastik kısmını ölçüyorum. Çünkü baş çevresi önemli olan burası. 18 santim. Boyu da şöyle düzeltiyorum. 18 santim. Şu anda bu 1 yaş ölçüsünde. 1 yaş bebeğinize bunu örebilirsiniz. 2 yaşa da örebilirsiniz. Bu ördükçe esneyeceği için şu kısım, daha doğrusu giydikçe bu kısım esneyeceği için 3 yaşında da çok rahat kullanabilirsiniz. Ama bebeğinize 3 yaşında ve bunu örmek istiyorsanız o zaman şuradaki haroşa sıralarını birkaç sıra daha fazla örerseniz çok daha rahat olur. Evet, ip ve şiş bilgilerini biraz sonra vereceğim ama başlarken buna ben 2 yumak var. Bir hardal sarısı, bir de gri. 2 yumak aldım. O 2 yumaktan arttı tabii ki. Buna bir de ben boyunluk öreceğim. Boyunluğu da ördüğümde bir sarı bir de gri renk bitmiş olacak. Pomponları ben hazır pompon kullandım. İsterseniz hazır pompon, isterseniz de pomponları kendiniz yapabilirsiniz. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak, videolarımı izlemek tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz. Evet, eğer hazırsak hadi başlayalım. İki renk ip kullanacağım. Siz de kendi zevkinize göre tercih ettiğiniz renklerle örebilirsiniz. Kartopu No 1 kullandım. 100 gram 160 metre uzunluğunda anti peeling özelliği var. Aynı renk örmek isterseniz renk numarası K1321 hardal sarısı. Diğer rengimiz de yine kartopu No 1. Renk numarası K1000. Bu da güzel bir gri. Bu iki ipi kullanacağım. Şiş olarak da ben şapka şişi kullanacağım. 40 santim uzunluğunda, yani bu uçtan bu uca kadar uzunluğu 40 santim. Bu şekilde 40 santim uzunluğunda satılan şişler var. Onlardan alırsanız tuhafiyelerde satılıyor. Dikişsiz olarak şapkanızı örebilirsiniz. Ama isterseniz iki şişle de örüp arkasına dikebilirsiniz. 4,5 numara, hatta göstereyim. Evet, 4,5 milim şişle öreceğim. Klasik ilmek atma tekniğiyle ilmek atarak başlıyorum. Dört buçuk numaralı şişime 85 ilmek attım. Şimdi böyle bir şişle örerken, yuvarlak dikişsiz olarak örerken önce bu ilmekleri düzeltmemiz gerekiyor. Evet. Ön yüzden öreceğim ve hep aynı yönde örüyorum. Şimdi sağ şişimdeki ilk ilmeği sol şişime aktarıyorum. Ve sol şişimdeki ilk ilmeği de onun üzerinden atlatıyorum. Buradaki ipimi ve bu ipimi de sıkılıyorum iyice. Ve burası
Hep ön yüzde öreceğim için tur tamamlayarak öreceğim ve bu başlangıç ilmeğim, düz ilmek. İpimi içeri alıyorum ve bir ilmek ters örüyorum. İpimi dışarı alıyorum, düz. İpimi içeri alıyorum, ters. Evet, lastik kısmını tekli lastik örüyorum. Burası başlangıç noktam. Buraya kadar bir tur, bir ters, bir düz örüp geliyorum. Evet, birinci turu örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, düz, ters. Başlangıç noktasına geldim ve bir tur tamamladım. Şimdi tekrar ipimi dışarı alıyorum. Düz ilmekle devam ediyorum. Düz, ters, şu anda ikinci tur örüyorum. Bu şekilde hep ön yüzden tur tamamlayarak lastik kısmına devam ediyorum. Evet, lastik kısmını bir ters bir düz 9 tur ördüm. Buradan başladım. Buraya kadar bir tur. Bu şekilde 9 tur ördüm. Yani şuradan ters örgüleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra. Şimdi artık haroşa örgüye geçeceğim. Buradan yerimiz belli ama bu kısımda isterseniz bir belirleyici takabilirsiniz. Ya da bir ip takabilirsiniz buraya. Şimdi hep ön yüzden örüyorum demiştim. Yine aynı şekilde hep ön yüzden örmeye devam edeceğim. Ve düz örgüyle devam ediyorum. Bir tur düz örgü örüyorum. Evet, düz örerek bu turu tamamlayacağım. Evet, lastikten sonraki ilk sırayı örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ve başlangıç noktasına geldim. Bir tur tamamlamış oldum. Şimdi ikinci tura geçiyorum. Bu şekilde yuvarlak şişle örer. Normalde iki şişle ördüğümüzde ön yüzde de düz, arka yüzde de düz ördüğümüzde bir sıra haroşa oluyor. Yuvarlak şişle şu andaki benim ördüğüm gibi örerken de bir sıra düz, ikinci sırayı ters örüyoruz. Şimdi bu sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum ve bir sıra haroşa oluşmuş olacak. Evet, bu sırayı ters örerek yine bir tur tamamlayacağım. Evet, sıra sonuna doğru yaklaşıyorum. Ters örüyorum. Ve ikinci turu tamamladım. Şimdi bir sıra düz ördüm, bir sıra ters ördüm ve iki turda bir sıra haroşa oluşmuş oldu. Şimdi yeniden bir sıra düz örüyorum. Yani bir tur düz örüyorum. Burası başlangıç noktası. Buraya kadar bir tur düz örüyorum. Sonra buraya geldiğimde bir sırada ters öreceğim ve iki sıra haroşa olacak. Evet, 4 tur ördüm ve iki sıra haroşa oldu. Aslında haroşaları sıra değil diş diyebiliriz. Bunun her bir sırasına bir diş haroşa diyoruz. Şimdi ben iki diş haroşa ördüm. Şimdi diğer renk ipime geçiyorum. Buna bağlıyorum ipimi. Bir
düğüm daha atacağım. Evet, yine ön yüzden örmeye devam edeceğim. Bunu takalım buraya. Evet. Yine aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Bir tur düz öreceğim. Evet, bütün ilmeklerimi düz örerek bir tur tamamlıyorum. Evet, ön yüzde bir sıra ördüm. Yani bir tur tamamladım. Şimdi şu diğer ipimle şöyle çeviriyorum. Bir kere daha göstereyim. Bunu bitirdim. Şöyle bir kez çeviriyorum. Ve yine gri ipimle devam ediyorum. Ve bu kez ters örüyorum ilmeklerimi. Evet. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Yine hep ön yüzden örmeye devam ediyorum. Örgü boyunca da öyle olacak zaten. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ve bir de haroşada gri rengimiz oluşmuş olacak. Şimdi burayı da bu turu da ters örerek tamamlıyorum. Evet, gri renkli de bir sıra haroşayı tamamladım. Yani bir sıra düz ördüm, bir tur düz ördüm, bir tur ters ördüm ve bir sıra haroşa oldu. Şimdi tekrar sarı renge geçiyorum. Bu ipi üstten böyle şey yapıp alttan alıyorum sarı ipimi. İçeri pardon, dışarıda düz öreceğim çünkü bu sırayı. Evet, düz örüyorum. Bir tur düz öreceğim. Sonra bir tur ters öreceğim. Tekrar renk değişikliğini nasıl yaptığımı göstereceğim. Bir sıra düz, bir sıra da ters örüp geleceğim. Evet, sarıda da bir tur tamamladım. Bir diş oluştu. Yani iki diş sarı, bir diş gri, bir diş sarı ördüm. Şimdi yine griye geçiyorum. Renk geçişlerini hep düz örgüyü örerken yapıyorum. Şimdi son ördüğüm ipim üstte. Diğer ipim, yeni başlayacağım renk ipim altta. Ben bu ilmek belirleyiciyi çıkartıyorum. Siz sırayı şaşıracağınızı düşünürseniz çıkartmadan devam edebilirsiniz. Şimdi bu sırayı düz örüyorum. Evet. Bir tur düz, bir tur ters öreceğim gri ile. Evet, eksiltme yerine kadar ördüm. Bu renk kombinasyonunu siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Eğer aynısını yapmak isterseniz ekran resmini de alabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 sıra haroşa oldu. Şimdi burası şöyle 15 santim. 15 santim ördükten sonra eksiltmelere başlıyorum. Evet, ilk eksiltmeleri yapıyorum. En son ters sırayı ördüm. Şimdi düz sıradayım. Eksiltmeleri hep düz sıradayken yapacağız. 1 2 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Evet. 2 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek bir tane eksilttim. 1 2 ilmek örüyorum ve 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1
2 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte ördüm. Evet, bu şekilde bu sırayı, daha doğrusu bu turu tamamlayacağım. Evet, tur sonuna yaklaştım. 1 2 ördüm ve 2 ilmeği birlikte ördüm ve turu tamamladım. Şu an şişimde 63 ilmek var. İpimi içeri alıyorum ve bir sıra ters örüyorum. Evet, bu sırayı da, daha doğrusu bu turu da ters örerek tamamlıyorum. Evet, bir tur ters ördüm. Şimdi yine düz örgüye geçiyorum ve ikinci eksiltmeleri yapacağım. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Evet, bu turu da bu şekilde tamamlıyorum. Evet, ikinci eksiltme sırasındayım. Bir ilmek örüyorum ve 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve şu anda şişimde 42 ilmek var. İpimi içeri alıyorum ve ilmeklerimi, biraz zorlaştı ilmek sayısı azaldığı için, ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, bu turu da ters örerek tamamlıyorum. Evet, bu turu da ters örerek tamamladım. Şimdi bütün ilmeklerimi çift çift öreceğim. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2 ilmek birlikte. Şişimde 42 ilmek vardı. 21 ilmeğe düşecek. Evet, burada artık şey de yapabilirsiniz, buradan şöyle misinayı çıkartıp daha rahat örebilirsiniz. Pardon. 2 ilmek birlikte. Burada zorlandıkça bu şuradan herhangi bir yerden misinayı çıkartıp örmeye devam edebilirsiniz.
Evet, bu turu da çift çift ilmeklerimi örerek tamamlıyorum. Evet, bu turu da tamamladım ve şişimde şu anda 21 ilmek var. Şimdi bu 21 ilmeği de yine kesmeye devam edeceğim. Yine düz örüyorum. Başka bir şiş aldım. Onunla kesiyorum. Bir ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Şu an şişimde 21 ilmek var. Evet. Bir ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Evet, ipimi kestim. Bu kadar ip bıraktım. Ve iğneye geçirdim. Şimdi iğneyle şuradaki ipimi şu şekilde tutuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmek var şişimde. İpimi şu şekilde tutuyorum. İğnemi ipinin içinden geçirip sıkılıyorum. Evet. İpimi içeri aldım. Da sıkıladım. Şöyle biraz ilmeklerin içinden geçiriyorum. Bir kez daha sıkılıyorum ipimi. Kestim. Şimdi şu başlangıçtaki ipimi şuradaki ilmeklerin içine girerek içeri aldım. Buradaki ilmeklerin içinden yürütüyorum. Evet, her bir ilmeğin içinden geçiriyorum. Kestim. Evet. Şu içeride kalan
iplerim var. Onları da tığ ile yine aynı şekilde haroşa ilmeklerin içinden geçirerek birazcık yürütüp keseceğim. Evet, bu kadar yeterli. İpimi kesiyorum. Buradaki ipimi de yine aynı şekilde ilmeklerin içinden geçiriyorum. Yine diğer tarafı yaptığım gibi birazcık gizleyip keseceğim. Evet, şimdi pomponları takacağım buraya. Ben hazır pompon kullanıyorum. Pomponların ucunda 2 tane ip var. Şimdi şurada bir tanesini buradan içeri alıyorum. Diğer ipi de buradan aldım. Şimdi göstereceğim size. Evet, bakın. Bir buradan aldım iplerimi içeriye. Ve burada bağlıyorum. Evet, mümkün olduğu kadar sıkı bağlıyorum. Şöyle birkaç ilmeğin içinden geçireceğim. Şöyle tekini geçiriyorum. Yine bağlıyorum. Ben pomponları bu şekilde bağlıyorum. Şimdiye kadar hiç şikayet gelmedi. Sonra bu ip naylon ip olduğu için şuradan kesip birazcık yakacağım bu ipi. Ve sabitlenmiş olacak. Pomponun birisini taktık. Şimdi ikinci pomponda sıra. Buraya. Şimdi şuraya takıyorum. Yine aynı şekilde takıyorum buraya da. Bir tanesini buradan, bir tanesini buradan geçirdim. Ve aynı şekilde burayı da sıkılayacağım.
Evet, beremiz bitti. Çok tatlı, çok minnoş oldu. Bu şekilde. Umarım siz de beğenir ve benimle birlikte örersiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.